Teşekkür ederiz Bahar. Can abim ziyarete gelmiş. Bugün ona güzel bir kokteyl yapacağız. Amerika'da en kralı olur. Yanarlı dönerli. Herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum sana. Sen kaç para yapıyorsun burada? Abi güzel soru. Bu neyliydi? Pistachio yani Antep fıstıklı cheesecake. Abi şu an Dipelyum'dayız. Herkese merhabalar. Şu anda Texas'ta bir oteldeyim ve burada barda çalışan 3 Türk arkadaş var. Merhaba arkadaşlar, ben Can. Can Adaşız. abimle evet adaşız. Burada çalışıyorum. 2 senedir Amerika'dayım. Can abim ziyarete gelmiş. Bugün ona güzel bir kokteyl yapacağız. Merhaba, Kadir ben. Dallas'ta yaşıyorum. Can abinin road tripinden önce güzel bir kahve kokteyli yapacağız ona. Sever misin abi kahve? Kahve severim. Tamam. Kahveli böyle biraz daha Mexican style bir kahve kokteyli olacak. Yanarlı dönerli. Yanarlı. Abi Liqueur 43. Bu Mediterranean Style vanilya aromalı. 43 tane aroma var içinde Mediterranean Style ama daha çok yoğunluk vanilya geliyor. Likör kategorisinden öyle söyleyeyim. Harika ya. Fresh espressomuzu koyacağız. Afiyet olsun abi. Sağ ol abi. Oo, harika. Vanilya ile kahvenin uyumunu hissediyor musun? Müthiş. Çok soğuk, light bir tadı var. Kola içimi güzel. Orijinal, klasik olarak ismi Carajillo. Meksikan bir kokteyl. İçinde hangi malzemeler vardı? Liqueur 43 İspanyol bir likör. Mediterranean Style diye içindeki 43 tane madde var. Çoğunlukla böyle vanilya ile karamel geliyor aslında tat olarak. Taze espresso, fresh kahve kullanmak gerekiyor. Böyle cold brew tarzındansa direkt çekilmiş kahveyle yapılınca daha güzel hissedebiliyorsun kokteyli. Afiyet olsun abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Barmenliğe 16 yaşımdayken başladım. Kadıköy'de bir barda barboy olarak başlamıştım. Turizm otelcilik lisesinden mezunum. Şimdi yaşım 24. O zamandan beri barın arkasındayım. 2 yıldır da Amerika'dayım. Şimdi Can abiye güzel bir kokteyl daha yapacağım. Meyvemsi tatları seviyormuş. Ben de o tarz bir şeyler yapacağım. Blueberry infused vodka yapacağız aslında. Bardağımızı soğutalım. Burada kaç kişi kalıyorsun evde? Benim bir tane oda arkadaşım var. 2 kişi kalıyoruz. Buraya yakın mı evin? Yakın. Ben downtown'da oturuyorum. Yürüyerek gidiyorsun. Arabayla gidip geliyorum. Sıcak çünkü Texas biliyorsun. Türkiye'de araba kullanıyor muydun? Kullanıyorum abi de çok sürmüyorum. Arabam yoktu daha doğrusu. Mesela. Burada araba şart. Herkesin Burada araba var. şart. İngilizceyi Türkiye'de mi öğrenmiştin? Evet çünkü İstanbul, Antalya gibi yerlerde çalışıyordum. Güney otellerinde sezonda. Türkiye'de de saraylarda, iyi yerlerde stajlarını yaptım. İşte Grand Sarayı gibi, Pera Palace gibi yerlerde çalıştım bayağı. Amerika'yı tavsiye eder misin Türkiye'deki gençlere? Ederim. Özellikle barmen arkadaşlar genelde soruyor. Hani Amerika'da, Türkiye'de barmenim, Amerika'da barmen olabilir miyim?
çok çok rahat olursun. Yani ben de ilk geldiğimde öyle düşünüyordum, nasıl olacak falan diye. Yani bizim Türkiye'deki barmenlerin bilgi ve becerisi buradaki barmenlerin daha çok üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Bence buraya gelen arkadaşlar da aynı şekil. Yani hiç büyütülecek bir şey değil. Buradaki insanlar genelde simple içiyor. Vodka tonic, gin and tonic, işte vodka cranberry gibi. Çoğu klasik kokteyllere bağlı kalmış. Bizim Türkiye'deki barmen arkadaşlar buraya yani hiç çekinmesinler. Ben Türkiye'de barmenim ama Amerika'da olabilir miyim? Amerika'da en kralı olursun, öyle söyleyeyim ben. Evet, sana katılıyorum. Ben de Türkiye'de otellerde çalışmıştım. Bence bizim otel kadromuz Amerika'daki çalışanlardan daha profesyonel, daha ciddi yapıyorlar. Kesinlikle bizim misafirperverliğimiz Amerikalılara göre daha yani fazla. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok süslü bir kokteyl oldu. Tam böyle aromamsız, strawberry, blueberry. Oo. Evet, tam meyve tadı geliyor şu anda. Biraz da tropik bir. bubble versin diye Sprite ekledim üzerine top-up. Çok güzel olmuş abi. Afiyet Eline olsun. sağlık. Yani dediğim Sen gibi bu işi biliyorsun. sağ ol abi. Barmen arkadaşlar yani bana da ulaşabilirler. Ünlü klasik kokteyllerin doğuş yeri işte New York, Manhattan gibi yerler. Gerçekten o yerlere gidip rahatça Türkiye'deki bildikleri barmenlikle çok rahat barmenlik yapabilirler. Bar zaten. Bar aynı bar, içki aynı bar. Ben de J1'la geldim. 2 yıldır Amerika'dayım. Bir sonraki hedefim işte ya New York olabilir ya Miami olabilir. Ama ilk başlangıç olarak Dallas, Texas'ı öneririm arkadaşlara. Instagram hesabını Kadir'in aşağıya yazıyorum. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Aşağıdan bir yerden çıkacak. Bu arada arka taraftaki dekorunuz çok güzel. Yaklaşık 120 tane likörümüz var. Rakı isteyen müşteri olmuyor değil mi hiç? Yok olmuyor. Biz daha çok böyle tavsiye ediyoruz. Yani böyle veriyoruz, denemek ister misin Türk likörü, işte Türk alkolü diye. Çünkü biliyorsun tequila Meksikanı, vodka Rusya'nın, viski Skoçların. Biz de hani Türk likörü olarak hep rakıyı misafirlere tattırıyoruz. Türkiye'nin reklamını yapmış oluyorsun. Evet yapıyoruz. Burada 3 Türk çalışmak nasıl bir duygu? Güzel, bayağı iyi. Yani çalışırken bayağı rahatsınız. Aynı dili konuşuyorsunuz. Aynı dili- Müşteriler şaşırıyor Daha zaten. çok böyle konuşmamaya çalışıyoruz aslında misafirler varken. Hepimiz İngilizce konuşuyoruz. Çünkü biraz daha böyle profesyonel olması için. Ama bazen duyan misafirler oluyor. Onlara da anlatıyoruz hikayemizi, işte nasıl oldu, işte nasıl tanıştık. Hepimiz de aslında burada tanıştık. Türkiye'de tanımıyorduk birbirimizi. Öyle bir güzel ekibimiz var. Beraber çalışıyoruz. Ya benim için burası eğlenceli. Gerçekten yani Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'ye göre burası gerçekten çok daha kolay geliyor bana. Hani çalışma ortamı olsun. Buradaki çalışan insanlara bakıyorum. Buranın yerlilerine bakıyorum. Hani bizim disiplinimiz, bizim çalışma titizliğimiz, özenimiz daha farklı. Yani Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlar varsa eğer gerçekten hiç içinizde şey olmasın, hani ben yapamam edemem. Sadece tek önemli şey, değinilmesi gereken nokta İngilizce. İngilizce değilse sıkıntı yok. Sokakta kalıp geri dönen çok insan görüyorum. Facebook gruplarında var. Her gün kaç kişi yazıyor ya, ben okuyorum da herkesin şartları aynı değil ama ben deneyin derim. Gerçekten güzel bir yer. Benim buraya alışmam kolaydı. İlk başlarda çok yalnızdım. Mesela arkadaşım falan belli bir süre yoktu. Bunun da etkisi var. Daha çabuk alışıyorsun, daha çabuk adapte oluyorsun. Her işini kendin halletmen gerekiyor. Bu iyi bir şey. Bence herkes yapabilir. Ben yaptıysam herkes yapar. Klasik lemon drop, vodka bazlı martini kokteylimiz. Kadir Hocam. Klasik basic. Türkiye'de lemon drop'ı nasıl yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Tabii farklı imza kokteyllerimiz, benim kendime ait menüm var. Ama Amerika'da çoğunlukla insanlar dediğim gibi simple, klasik kokteyller içiyor. Bu da onlardan bir tanesi. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. I don't have any favorite, just give me any kind. Even if
just a bit. I think I will be fine. 24/7, all I do is procrastinate, procrastinate. Lesson 24/7, all I do is procrastinate, procrastinate. Cheers. Like they say, I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. Some sort of an addiction. They all have a prediction. I think it's just some fiction that I have an addiction, baby. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya adam, ben evde şimdi kokteyl yapıyorum abi. Hani plastik bardaklar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu da evin tarihi. Eline sağlık. Favori şarkım çalıyor. Allah Allah. Birazcık soğuk. Hadi bakalım. Bir deneyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Texas'tan Kadir. Kanalını ben alıyorum abi, sahip alıyorum. Burası eskiden valinin eviymiş. Hatta Roosevelt, Amerikan Başkanı Roosevelt Atatürk zamanında burada oturup limonata içmiş. Tabii Atatürk'le değil de buranın eski senatodan birisiyle oturup burada limonata içmişler bu bahçede. Sonra işte 2023'te tekrar açılmış. Burası restoran olarak faaliyete geçmiş ve bir Türk restoranı, Selda'nın bir şubesi The olmuş. Meyer House diye ismini değiştirmek istememiş yani buranın mülkün sahibi. Onlar da hiç bozmayıp adına normal kendi restoranlarının adını Selda'yı koymuşlar. Edison'da da güzel bir tane restoranları var. Lahmacun da çok iyiler. Lahmacun çok iyi. Tatlıları da çok iyi. güzel. Tatlıları da menü getirmiyorlar abi, böyle tatlıyı sana Ha, getiriyorlar şimdi direkt. getirecekmiş zaten. Evet, birazdan görürüz. Herkesin merak ettiği soruyu sormak istiyorum Tabii ki. sana. Sen kaç para yapıyorsun burada? Abi güzel soru. Barmenlerin maaşı hep, yani barman, barcı sektöründe bu service Amerika'da hep sorulan bir şey. Bana da çok geliyor Instagram'dan. Şöyle söyleyeyim, yoğun zaman, kötü sezon, hani iyi misafir, kötü misafir diye bizim ayrılıyoruz bayağı. Hani bazen iyi misafirler geliyor, bazen kötü misafirler, beklemediğimiz misafirler geliyor. O zaman işler değişiyor. Ama ortalama bir rakam verirsem ben haftada 2 gün, 3 gün izinli oluyorum. O zamanlarda başka yerlerde, eventlerde işte Haftada private, 2-3 gün izin yapıyorsun. aynen, private bartenderlık değil de işte onun gibi bir tarz daha etkinliklere katılabiliyorum. O zaman da ekstra para. Hala daha bir rakam gelmedi. Evet abi. Tam rakamı verebilir miyim? Uyuyormuşum ben burada. Okey. Anlat abi. Abi nasıl desem, en azı söyleyeyim bir de en çoğu mu söyleyeyim? Olur. Tamam. Ya sen rakam söyle de Abi istersen kafadan at. 5500 dolar 5500 dolarla hani ortalama bir rakam söyleyebilirim. Yani 5'in altına çok düşmüyorum Tebrik ben ederim. şahsen olarak. Çok güzel Ama rakam. 6,5 yani 7'yi gördüğüm zamanlar oldu. Nakit tiplerle 8'i de görüyorsun. Ya bu biraz daha barmenden barmene göre değişiyor. Şimdi sektörden olan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Yani bir barcı olmak var, bir barı yönetme var, bir barı run edebilmek, barı koşturabilmek var. Yani sen onu yapabiliyorsan, misafirle ilişkilerin iyiyse, her şeyi tam teşekküllü yapabiliyorsan, misafir senden memnunsa zaten sana 10 verecekse 30 veriyor, 40 veriyor, 50 veriyor, 100 veriyor, 100 de 200 veren de oluyor. veriyor. Veriyor tabii ki abi, oluyor. Dolar Mesela- arkadaşlar bu arada. Tabii TL ki. değil. Bizim hemen Türkiye'de de güzel barman olarak güzel para kazanıyordum. Antalya olsun, işte Türkiye'deki güzel saraylar olsun, güzel kokteyl barlar olsun. Türkiye'de de maaşım iyiydi ama işte Why Not Türkiye'de ne America. alıyordun? Yani Türkiye'de de TL olarak söylesem 2022'de 35.000 TL civarı bir şeydi. Ha, Evet. Bu hangi ülkenin Çok birasıydı? teşekkürler. Lübnan. Thank you. Lübnan birası.
Biz Türk birası baktık ama olsun. Bunun markası nedir kardeşim? Ne içiyoruz şu anda? Almarza. Almarza. Şöyle gösterelim abi. Gösterebilir misin? Evet. Evet. Almaza. Ne güzel. Pilsener bir bira. Pilsener familyasından. Teşekkürler. Afiyet doldurduğun için. olsun. Böyle bir bira. Tamam, evet. O tarz maaşı söyleyebilirim abi ama bu mesela değişken bir şey. Gerçekten Kaç misafir dedin? profili. 2022'de mi? 2022'de 30 bin 35 bin TL arası falan. Ha, yani O zaman kaç aşağı dolar yukarı yapıyor? 1000 dolar yapıyor şu anda. O zaman da Ya gibi kaç katı diyebiliriz? 5 katı daha mı fazla kazanıyorum Türkiye'ye göre? 5 katından daha fazla. 6-7 katı mı Evet, oluyor? evet. Aynen. Ya bu biraz da sana da kalmış. Türkiye'de ama. peki haftada kaç gün izin yapıyordun? Bazen izin yapmıyor. İzin Tabii yapmıyor. sezon, mesela sezonda Antalya'da yoğun bir sezonda bazen Burada bir gün haftada 2-3 gün izin yapıyorsun İki ve gün rahat. Türkiye'den 6-7 kat daha fazla. 2 para gün ödüyorsun. rahat izin yapıyorum. 2 gün rahat izin yapıyorum. 3. günde yaparsa o biraz da keyfi kaçıyor açıkçası. Amerika'da 3 gün izinli olmak bana göre fazla. Daha önce hiçbir yurt dışı deneyimin olmuş muydu? Yok olmadı. Sadece direkt Dallas. Amerika'ya Direkt geldim. buraya geldin. Harika. Zorluk çekmedin. İngilizcen iyi. Yok zorluk çekmedim çünkü lise turizm otelcilik, üniversite turizm otel işletmeciliği. 16 yaşından beri Üniversiteyi barın nerede arkasında. okudun abi? Akdeniz Üniversitesi'nde. Aynı üniversitede okumuşuz. Ben de orada iletişim okumuştum. Ben Mükemmel. Manavgat'taydım. Ama bizim okul Sen hani Manavgat'ta mıydın? şimdi turizmci olunca mesela lisede de benim için öyle. Yani bizim işte okul değil de daha çok experience gerekiyor. Abi tatlıları Tatlı dediğimiz arkadaşlar bunlar İstersen pasta şey ağırlıklı. Evet, pastry şefimiz burada çalışıyor. Kendisi Türkiye'den geldi. Her gün bize yeni tatlılar yapıyor. O yüzden tatlı menümüz yok. İngilizce de açıklayabilirim. Arkadaşım da öğrensin. Okay. Hello. Ustam, merhaba. Yeah, she's our Vallahi trainer. sizin tatlıları ben çok övüyorum. Biz otelde çalışıyoruz. Downtown'da. Süleyman Ustam, Herkese pastry şefimiz. İsim neydi? Merhaba. I'm gonna start the two Turkish traditional dessert. These are gluten-free, flan and the rice pudding. These are gluten-free. And I have a San Sebastian Spain dessert. Kind of cheesecake. We use cheese in there, but different cheese than regular cheesecake. Our chef put the pistachio as well, because in Turkey we love pistachio. I have two more pistachio option. Chocolate cake on the bottom, the chocolate cream on the top, pistachio cream. We use same cream for this cake, strawberry, and on the bottom chocolate cake. Inside chocolate sauce. I have a red velvet cake with strawberry, Oreo cake, and lotus biscoff cake, lotus biscoff kind of cookie. And profiterole French dessert, white cream puff on the bottom, on top chocolate sauce and pistachio crispy. The Malaga whole banana, white cream chocolate cake, white chocolate with pistachio cover. This one is called Malaga. Yeah, we say Malaga. My Ah. boss for it. It's so good. Okay. I have a raspberry cake, the raspberry cream, chocolate cream on the bottom, chocolate cake. pick one. Which one is your favorite? Do you guys want dessert? Why not? Really? Dessert'e yer var mı abi? Ben de biraz I'll go for a cheesecake. I mean, The San Sebastian is so good. That's what I'm thinking. really? Do you want? Bunu böyle direkt alabilir miyim? Yoksa sen getireceğim mi? Ben size servisinizi yapıyorum. Normalde verebilirim ama servis. Rice pudding yani. Ya Çok da bu gelebilir ya. profiterol müydü? Almasın. Ama beraber yiyelim abi. Bir tane alalım beraber Ha, yiyelim. bir tane alıp beraber Aynen, yiyelim. çok gelir bana da öyle. O zaman böyle şu nasıl? Bu neyliydi? Pistachio yani Antep fıstıklı cheesecake. Sen ne yiyorsun? Çok güzel. Bence bu olabilir abi. Bence bu olabilir. Antep. Tamam bir bakarız. Bir tane yeter ya bize aslında. Kahve bir şey, Türk kahvesi şekersiz. sade. Tamamdır. Çok güzel. Çaylarımız, kahvemiz. Teşekkür ederiz Bahar. Teşekkürler. Bu pastayı aldık. Antep fıstıklı. Çok yemekler çok güzeldi. 4 Fazla kişi yiyince bölüşeceğiz. pastaya yer kalmadı abi. Maalesef. Yani bunu bile zor bitirebiliriz bence. Müthiş güzel bir pasta. Antep fıstıklı. San Sebastian. San Sebastian. Şuraları yanmış. Gördüğünüz gibi yanık. Burası çok yumuşak. Ağızda dağılan bir Antep fıstığı aroması. Çayımızı içelim. Afiyet olsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Çay güzel. Peki bu kadar böyle alkolle içli dışlı bir işte çalışırken çok fazla alkol tüketiyor mu insan? Ben kendim olarak Kendin veya iş arkadaşın? yok asla, hani çalışırken özellikle hani tadım bile yaparken minimum seviyede en az şekilde yapıyorum. Çünkü benim bilincimin açık, tamamen sarhoş olmamam gerekiyor. Hani Evet. Amerika'da bu çok önemli bir şey aslında. O. Amerika'da genelde barmenlere içki içirilmiyor değil mi? Yok, içen var yani sen içersin yani Türkiye'de de yani barmen arkadaşlar içiyordu, içen vardı ama ben hani hayatım boyunca okuduğum okullar olsun, çalıştığım yerler olsun hiç o şekil biri olmadığım için Amerika'da da içmiyorum çalışırken. Benim en son götürdüğüm Uber müşterilerinden bir tanesi akşam saat 11.30'tu, pazartesi günü müydü neydi? Kadın bana dedi ki aslında dedi ben bugün çalışmıyordum dedi. Labor Day'di, günü, işçiler günüydü Amerika'da. Ama dedi bizim barmen dedi sarhoş olmuş, ben de barın müdürüyüm. Şu anda bara gidiyorum, barı kapatmaya gidiyorum dedi. Yani böyle bir günde bile Mesela dedi bara gidiyorum. Texas'ta TBC diye bir sertifikamız var bizim. Mesela sen bara geldin abi, hani sarhoşsun, zil zurna sarhoşsun diyelim. Mesela ben sana alkol servis etmeyebilirim. Senin yanındaki arkadaşına da alkol servis etmeyebilirim. O tamamen benim istifiyetime kalmış bir şey. Senin sarhoş olduğunu realize ettiğim, hani anladığım zaman sana alkol vermeyi keseceğim. Mesela Amerika'da alkol yaşı 21 biliyorsunuz. Ha, kontrol ediyor musun onu? Tabii ki. Mesela ya sen gelsen sen etmem çünkü yaşın olarak Evet, belli. benim kimliğime bakmadın. Evet, senin kimliğine bakmadım ama atıyorum Sen de yazın mesela ben bara gittiğimde yani hiç mesela ben bazen unutuyorum hani fotoğraf göstereyim falan, yani diyorum barmenim falan, hiç affı yok maalesef diyor, unfortunately veremem diyor. Bizde de aynı o şekilde öyle. Ailesiyle gelen var mesela, işte bir gün sonra doğum günü, onun için mesela restorana rezervasyon yapıp geliyorlar. İşte diyor kızımın diyor hani diyor doğum günü diyor, ona alkol verebilir misiniz? O tamamen bizim istifiyetimize kalmış bir şey. Çünkü aslında vermemen gerekiyor ama işte kuralda diyor ki doğum günüsüyse verebilirsin ama insan işte misafir geliyor doğum gününden bir gün önce. Mesela vermiyoruz. Ailesinin yanında da bile olsa, yaşı küçükse vermiyoruz. Bazı eyaletlerde o varmış diye biliyorum. Mesela kız ya da erkek çocuk 20 yaşında babası sipariş veriyor. İşte servisini ediyorlar ama biz yapmıyoruz Texas'ta. Özellikle bizim otelde var. Bu caddede hep homeless, evsiz insanlar var ve onlara yardım eden hayırsever insanlar var. Oo, burada hep evsizler yatıyor. Her yerde var. Bak burada çadır da kurmuşlar. Abi burası Stadler Otel. Buradan adam intihar etmiş. Buradan maalesef abi bir buçuk hafta, 2 hafta önce şuradan atladı, intihar etti abi. Maalesef. Tam şuraya mı düştü? Ama Şuraya. bu tarafa düştü abi. Aynen. Şuraya düşmüş. Vay be. Abi bu milattan önce yapılan bir şaka yapıyorum abi. Bu bayağı eski bir bina, Adolphus Otel. Yani Dallas'ın en eski binası. Dallas'ın en eski binalarından ve şu an otel olarak number 2 ya da number 1 olmaları gerekiyor. Abi okuyalım, bir yazı vardır bir yerde. Çok gerçekçi duruyor yalnız. Abi seni çekeyim mi? Sanki birinin gözü koparılmış böyle oraya Abi konmuş. gözü olanın gözü çıksın. Göze gelmiş oğlum bu şey. Evet, şu anda neredeyiz? Evet abi şu an Dipelium'dayız. Dipelium. Cumartesi, Evet. sometimes Sunday'lerin olduğu, pazarda biraz yoğun olduğu bir gece hayatının olduğu yerdeyiz. Dipelium, Dipelium. Dallas. Sokaklar ne kokuyor? Ot kokuyor, bok kokuyor, sidik kokuyor. Güzel bir şey kokmuyor. İnsanlar sanki biraz sarhoş gibi. Evet, sarhoş abi. Çünkü saat 12.30. Zaten 2'den sonra Texas'ta alkol satışı yapmak yasak. Şimdi biz yemek yemeye geldik buraya. Mekan burası. Şurası mı? Mexican restoran. Mexican.
Evet, yemeğimizi burada yiyeceğiz. Biz bugün gece alemlerine akmıyoruz. Yemek yiyip çıkacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Evet. Ya buralar her zaman böyle. Hafta sonları. Sen zaten buradan artık bıkmışsındır. Zaten işimiz bu. Barmenlik. Aha. Partileme. Cocina de Mexico. Yani Meksika mutfağı.